İsa dedi ki ayı gelmiş gece dedi Özgür iti öldürmüş dedi. Bir de dedi koyununu yemiş gitmiş. Ben de dedi koyun yiyeyim dedi. Bir kara kurt dedi. Ulan arkadaş koyunu gördüm dedi koyuna daldı dedi. Ulan kurdu koyundan çıkaramıyor diyor. Yani kurdu koyundan. Ali Meydan'dayım. Ben diyor kurt yetmezmiş. İtler de kovamıyor kurdu diyor. Zor ula bağıra çağıra diyor kurdu kovdum diyor. Oradan öteki koyuna geçermiş. Oradan ona. Her yere vuruyor diyor. Elhamdülillah. Allah sana şükür olsun ya Rabbi. Ehliyet de mi? O ilkinciden mi takacı çankele? Ölünde takar, ölünde boynu koyar. Kuşlu gider. Kuşlu gider takar. Yemekleri takar. Hazırlanırım. Çangımızı kelimizi takar. İşte Başka gelecek olan var mı göçe? Göçe var birkaç arkadaş daha gelecek. Geceden mi gelecek? Sabahtan mı? Akşamca gelecek. İyi. Koy nerede rahat ederse şimdi sakladım ben bunu. Bazen giderdik Turali'ye, şu İskenderli'ye dedi, orada şekerim mami, o da aynı teten gibi eskiden beri öldü Allah rahmet eylesin baban gibi. Ben dedi Saras'tan İskenderli'ye piş çoban elmedi senendim. İlla koyunu bir şey yapıp doyuracağım. Öyle. Ya, Ya çoban zaten çoban o koyun, ne olacak? zaten işte çoban koyunu doyurdu muydu Aynen. kendi de doyar. Ha, Aynen. çoban koyunu doydu Ha. muydu rahat eder ondan sonra da otur. Koyunu doyurdu. Ama koyun aç o sabaha kadar sen de açsın. Demek ki yarın gideyiz. Allah izin verirse yarın gideceğiz kadın ki. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. aslan. Var mı bilemem bir Sağ ol, teşekkür ederim. Size emanet. Görüşürüz. Bir sene. Aferin buradan gidin ne yani? Geçip Kasım 15 gelecek. Ha. Bu kelek yarımlık kelek. Bunun bir de bütünlüğü var. Biz bu keleği kısır koyunlara, geçilere bir de tekelere takıyor. Yine böyle göçeceğimiz günün bir gün öncesinde biz babamla koyunları kelekleriz, çanlarız. Bu yarımlığı taktığımız bir tane koyun var. O koyuna takmadık. Babam dedi ki, Özgür dedi, koyun dedi bu sene ikiz kuzusu var. O koyuna dedi takmalı bunu ağır. Yaylaya giderken koyuna eziyet eder. İkiz kuzu emzirdiği için koyun onu taşıyamaz dedi. Ben de tamam dedim. Koyunu kelekledik, yayılıma çıktık. Yaylımda koyun yani böyle hasta gibi hiç otlamıyor, yayılmıyor yani. Ondan sonra baba dedim bu koyun dedim hasta dedim. Yani bunda bir tuhaflık var. Babam da dedi ki o koyun hasta değil dedi oğlum dedi. O dedi küstü dedi. Ona biz dedi yarımlık bu keleğe takmadığımız için küstü dedi. Sen dedi git dedi o yarımlık keleği getir bana dedi. Ben de gittim evden mezeredeki evimizden aldım bu yarımlık keleği. Koyunu tuttuk. Koyunun başına taktık. Koyun birden o yani hasta gibi görünen koyun birden canlandı. Yani koyunlar gerçekten bunu taşıyacak koyun da bunu taşıyacağını şu anda biliyor, hissediyor. Bu gece mesela bu kelekleri biz koyunlara takacağız. Sabaha kadar bu koyun burada yatmıyor. Sabaha kadar sabah olsa da bir an önce yaylaya gitsem, bir an önce yerime varsam diye koyun da heyecanlanıyor. Aynı bunun gibi biz de aynı. Yani heyecanlanıyoruz yarın göçeceğimiz için. Bu kelekler bizim dediğim gibi vazgeçilmez şeymiş. Yani babamı buralarda da tanıman yoktur. Trabzon'un yukarısında babama şut Ali derler. Babamı tanıman kimse yoktur. Şimdi yaşlandı artık daha fazla koyun edemiyor. Yani 5-10 tane koyun ediyor ama bu hastalık ölene kadar bizde sürecek yani. Ben de şu anda İstanbul'da çalışıyorum. Rauf, bunu bir kısır koyuna takalım bunu. Kime takacak bu yarımlığı? Biliyorsun bunu her koyun taşıyamaz Rauf. Bunu bir
iyi kuvvetli bir koyuna takalım. Kuvvetli koyun var ama bu koyun zaten hep kısır koyun gibi. Abi bu koyun hep kuvvetli. Hep kuvvetli koyun. Burada ağ koyunu var. Burada çubukçu koyunum var. Hangine takacak? Koyun bunların hepsi kısır. O küre. Yavrum bunlar hep kısır koyun gibi. Ya ben sana burada çubukçu koyunum var ya. Yavaş yavaş Sen takalım. tut ben kere. Götür o sivri kenekleri önce. Ben şu kadar kayıtlar şey. Yok abi. Eskiye göre her şeyler değişti. O kocamanlarımız öldü, gitti. Yeni yetmeler kaldı. Yeni yetmelerinde her biri o anda bir anda gülbette. Biz kaldık işte havle. Ha bu kadarlık. Evler hep boş. Babalardaki evler hep boş. Sen kere bak bize de. Şu kelekleri takmışken git bari git. Kaltak içinde yatarsın. Giderseniz güle güle delikanlı olur. Oldu. Oy. İstanbul'da bir daire alır tarihi eser. Bazı adam var, keliği tak koyunun havasına takıyor, göğsüne. Ya oraya şey takılı mı, kelek takılı mı? Oraya karaların boğazına altın takılı. Buraya takıyor, kelek ötmüyor. Kelek çenenin altında olacak burada. Çenenin altında böyle koyunu da ötecek. Buraya göğsüne yanaşıp taktı mı, göğsüne yapışıyor kelek. Bu sefer dönmüyor kelek. Dönmez, keliğin dönmesi lazım. Yavrum buna tokası düşmüş abi, bir de toka var yolda. O bana orada, o dediği bana orada, hani böyle yaşlı sırttan tam gözükmüyor bu tepe. Turgut, bunun adı sarau çiçeği. Bizim orada sarau çiçeği derler. Bazı yerlerde zifin çiçeği derler. Bunun altında koyun yayıldı mı zehirlenir, avlanır ama öldürmez. Ağzı burnu böyle köpürür. Bir gün, 2 gün, böyle birkaç gün böyle fazla otlamaz. Böyle sakin olur böyle. Zehirler ama öldürmez. Birkaç gün sonra normale döner. Gene kanı şu öbür bardaklar neden? Şimdi kavunu nasıl özgün daha? Dur bakayım da nasıl kaldı. Yeter mi tavuk? Hadi bir hangisi de gelin. Evet, gelecek. Biz yoruk siz yiyin. Gel. Ha bunu. Doktor hasbiyet vermiş ya. Tamam. Mecbur iyi verecek.
Yeter mi abi? Biraz daha Al yeter. Yok yeter. Bunlar şey yok. Al da git. Yavaş gel. Gel yavaş. Yavaş. Gel. Gel. Küçük. Yavaş. Gel. Mal yok mal. Öyle de yaylacılık giden adamlar da yok. Hep cağız cince okumada orada burada. Bir tek sana ben şunu diyeyim. Habire yaylaya geldiğim müddetçe doğduğum zamandan beri habire yaylayı bildim bileli. Bir tek yayladan havaslığımı alamadım. Hiç başka yerden değil. Bir tek yayladan havaslığımı alamadım. Her gün dursam gene gidesim gelmez aşağı. Her arabaya bindim ben bağırırım. Her zaman aşağı giderken de öyle, yukarı gelirken de öyle. Çünkü o şeylerim hep aklıma geliyor. Sığırlarım, işte ne bileyim uşaklar şeyler geldi mi aklıma, bağırırım. Ben Cesarettin Karagül. Bu dağlarda oturmak, nefes almak ömre bedel yani. Bu dağda yaşamak ömrü uzatıyor yani. Herkesin bu dağlara gelmesini bekliyoruz. Burada bir sürü evler var, hep boş duruyor. Eskiden herkes malcılık yapıyordu. Her ev doluydu. 7-8 tane büyükbaş hayvanları vardı. Şimdi kalmadı bunlar. Herkes memuriyete döndü. Gelip burada bir hafta 10 gün 15 gün yaylayıcılar gidiyorlar yani. Ben de buraya çay yapayım ofta. Dinlenmek için buraya geliyorum böyle. Anamla, ailemle, çocuklarla yaşıyoruz burada yani. Onların resimleri var. Ben atarım burada otururken kızların, torunların. Tüm Türkiye'ye Herkese selamlar. Trabzon Alaca Yaylası'ndan, Şalpazarı Alaca Yaylası'ndan selamlar. Eskiden bu kadar evimiz yoktu burada. Burada evler yoktu. Mal azaldıkça ev çoğaldı burada. Eskiden 500 koyun vardı sadece bizim köyde. Ama şu anda hiçbir koyun da yok, inek de yok. Biz de kendimiz tek başımıza buraya işte yayla yaptık, oturuyoruz yani. Temiz hava alalım diye. İşimiz oldu aşağı iniyoruz. Köyde işimiz yapıp gene yazın buradayız. Biz buraya geleli şu anda kaç 15 gün oldu. Yarın 15 gün olur. Yarın 15 gün. Ya tartışma olmayan ev olmaz. Fazla tartışırık. Aradan yarım saat sonra gene uyuyor geçe gideriz. Tartışmayan yer yoktur burada. Öyle az çoktan kafan takıldığı bir yere. O kadar da melakede değiliz ya. Öyle. Durum öyledir. İşte Ya öyle baba ne kardeşim. diyeceğim hiç. Nasıl bazı ses ediyoruz, bazı ses etmeyi işte birbirimize havle geçinip gelip gidiyoruz. Ya Öyle kavgamız bu yok. çok şey var da fakat ben şey yapmam, uyumam yani seslemem. Yani iş daha çok çığlığından çıkar. Fazla şey yapsak ya. Fazla Sertlersek, konuşsa. keseyim daha, dinlemeyeyim, geçip gideyim. Buna bizim levlek diyor. Bazı yörelerde guguvak da diyorlar ama biz buna levlek diyor. Yılın bu aylarında bir de güzün olur. Ya levlek, koyun levleği, bir tane de inek levleği var ama bu koyun levleği, at levleği de var. Bu koyun levleği. Çok güzel kokusu falan, doğal. Yani bakkalda satılan onu marketlerdekinden gibi değil, doğal, çok güzel. Turgut bu Karadeniz çoban köpeği. Yani
bizim çepni köpeği. Çalpazarı çepni köpeği derler aslında. Bunlar şu anda çok fazla kalmadı. Yani nadir kaldı. Anladın mı? Bunun orijinalliğini de bozdular. Yani yanlış çiftleştirme yüzünden orijinalini bozdular. Gözümü açtığımda bizim kapımızda köpeğimizde koyunumuz vardı. Yani ben bunlarla büyüdüm. Hep bunları severek büyüdüm. Yani bugün nasıl benim ailemden birisi mesela vefat eder, ona üzülürüm. Aynı bu da böyle. Yani bu ölsün, ben buna aynı kendi ailemden birisi ölmüş gibi üzülürüm yani. Çünkü bunlar Allah'ın ya dilsiz canlıları yani, cennetlik hayvanları. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Aslen Trabzon Çalpazarı Dorukölüş yönündeyiz. İzine geldik kurban dolayısıyla. Aynı zamanda da burada arkadaşımızın koyun göçü var. Koyunları var. Koyunları göçürmeye geldik. Burası Alaca Yaylası. Rakımı biraz yüksek. Hava sabah güzeldi. Şimdi biraz bozdu. Koyunlarımızı kerekledik. Göçeceğiz. Yarın sabah bekliyoruz. Artık yükseleceğiz. Daha da yükseleceğiz. Yaylamız Kadırga Yaylası. Oraya gideceğiz inşallah. Yani herkesi bekliyorum. Yani yayla yine ölmeyenlerin yazı geliyor bir şekilde. Cenab-ı Allah herkese sağlık sıhhat içerisinde buralara getirmeyi nasip eylesin. Yaylamız güzel. Her şey doğal. Zaten insanın da doğal olanı kalmadı artık. Her şeyin doğal olanı bence en güzeli. Anı yaşamak gerekiyor. Biz de şu an anı yaşıyoruz. Demin koyun levla bulmuştuk. Şimdi de inek levla bulduk. Koyun levla ile inek levlanın arasındaki fark şu. Bunu göstereyim. İnek levlanın alt tarafı, yani şu gördüğün kısımlar siyah oluyor. Koyun levlanınki daha beyaz, pembemsi, sarımsı oluyor. Yaşayan gene gelir de Turgut bu da gene. Yaşayan gene gelir de Turgut bu da gene. İki türkücükteyim de o yazılı gürgene. Bu uşağın sesini de gene tanır bu dağlar. Buralara da türkü dedim mi de, buraya türkü dedim mi de, bakçam ağaçları ağları, bak çimenleri ağlar oy. Ekseri duman olur Alacanın başları. Ekseri duman olur da Alacanın başları. Baktım çimenlerine, baktım çimenlerine de kurumuş gözyaşları, kurumuş gözyaşları. Bunun ismi at levle. Bizim burada at levle derler buna. İç kısmı zaten beyaz olur. İnek levlenki kahverengi, at levlenki beyaz olur böyle. İç kısımları böyle. Üstleri de topul topul olur zaten. At levle olduğu belli olur zaten. Böyle bir poşet toplayacaksın, akşama bunun kavurmasını yapacaksın. Et niyetine yersin yani.
güzelliğe bak. He?